arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeniden YouTube ekranlarındayım. Bu sefer yepyeni tarzımla karşınızdayım. Beni daha önceden tanıyanlar bilir. Son zamanlarda ciddi bir tarz değişikliğine gittim. Tarz demek çok doğru olmayabilir belki. Yeniden YouTube serüvenine başlıyorum. Bu sefer daha azimli, daha istikrarlı geri döndüğüme inanıyorum. Gördüğünüz üzere bazı değişikliklerle karşınızdayım. Büyük değişikliklerle. Biraz zaman aldı buna, benim de kendim alışmam vesaire. Bu süreç geçtikten sonra tekrar karşınızdayım. Beni tanımayanlarınız için ben Yalova'dan endüstri mühendisliği mezunuyum. Esen adım. Ve şu an Fransa'da yaşıyorum. Fransa'da yüksek lisansımı yapıyorum. Son zamanlarda da kil ve boyamaya merak saldım. Resim yapmaya merak saldım. Aslında bir süredir yapmak istiyordum, denemek istiyordum ama vakit olmuyordu falan filan, çok meşgul zamanlardı. Ama şimdi vakit bulunca denedim. Deneyince de çok sevdiğime karar verdim. O yüzden bunu bir YouTube serisine dönüştürmeye karar verdim. Bu ilk bölümümüzde şimdi çok güzel bir şey yapacağız. Ve hepinizin böyle otururken televizyon başında kolayca çıt çıt yapabileceğiniz bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden? Çünkü ben bunda yemin ederim size başlangıç seviyesindeyim. Vallahi billahi başlangıç seviyesindeyim. O yüzden YouTube'da mesela ben bir şey yapmak istediğimde aradığımda işte şunun yapılışı diye aratıyorum. Şunun kilden yapılışı bilmem ne falan filan diye. Ya o kadar advanced şeyler çıkıyor ki, o kadar üst düzey şeyler çıkıyor ki ya ben bunu zaten yapamam deyip bırakıyorum. Ama bu video öyle olmayacak çünkü ben başlangıç seviyesinde olduğum için zaten yaklaşık yani bir aydır falan kille uğraşıyorum. Yani ben ne kadar gelişmiş olabilirim ki bu ayda diye düşünüyorum. O yüzden kendimi başlangıç seviyesinde kabul ediyorum. O yüzden de diyorum ki siz de benimle birlikte başlarsanız birlikte gelişebiliriz. Bu şekilde bir şeyler. Neyse, bu haftaki konumuz buzdolaplarımızı süsleyecek çok tatlı magnetler. Son zamanlarda Twitter'da, Instagram'da sıkça görüyorum. İşte insanlar gezdiği, gördüğü yerlerin falan magnetini yapıp yapıştırıyor dolabına. Dedim ki neden bir de el yapımı bir şeyler yapıp buna zaman ve emek verdiğimiz bir şeyle buzdolabımızı donatmayalım. İlla gezdiğimiz, gördüğümüz yerler olmak zorunda değil. Bunu fotoğraf tutucu olarak kullanabilirsiniz. Öylesine sadece süs olarak kullanabilirsiniz. Ve en önemlisi hatırlatıcı bir liste olarak kullanabilirsiniz. Şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız. Çünkü bu bir set halinde. Ben bunu set olarak olmasını istediğim için öyle hayal edip yaptım. Şimdi setimizde neler var? Bir to-do listimiz var. İlk olarak bir to-do listimiz var. Bunun üzerine kalemle yazıp ıslak süngerle silebilirsiniz. İkinci olarak bir vazomuz var. Çok tatlı. Buna baka baka doyamadım, yemin ederim. Üçüncü olarak da hem fotoğraf tutucu hem de normal süs olarak kullanabileceğiniz kahve, kruvasan, kalp takımımız var. Bunların hepsi bir set halinde. Şimdi biz ilk videomuzda vazonun yapılışını öğreneceğiz. Birlikte vazoyu yapacağız. Malzemeleriniz hazırsa masamızın başına geçelim ve vazo yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk olarak hamurumun yeni paketini açtım. Gördüğünüz üzere, bu arada beni takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi benim daha önceden çıkardığım bir vazo resmim vardı. İstediğim boyutta bunu bilgisayardan çıktısını aldım. Bu benim kalıbım olacak. Hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Hamurumuzu önce bir elimle yumuşattıktan sonra masanın üstüne açıyorum. Şimdi benim iki tane eşit şekilde bir hamur sağlamak istediğim için iki tane böyle çubuğum var. Bunlar eşit şekilde yan yana koyuyorum. Daha sonra benim evde bir oklavam olmadığı için oklavaya en yakın şey deodorant kutusunu buldum. Onunla açıyorum hamurumu. Bu şekilde hamurum daha fazla gitmiyor. Hani orası burası yamuk olmuyor. Anlatabildim mi? Şimdi aldığım kalıbı üzerine takıyorum. Üzerine koyuyorum. Vazomuz. İşte bu da birkaç tane böyle ürün almıştım. Birkaç tane böyle çubuk, değişik şekilleri var. Bunlardan bir tanesini seçtim. En ince uçlu olanını. Siz yine evinizde bir bıçak, hani kahvaltılık bıçağıyla da bunu hani şey yapabilirsiniz. Böyle yavaş yavaş kalıbımın etrafından geçiyorum ve bu hamurumun üzerinde vazo şeklini çıkarıyorum. Bu aşamada korkmanıza gerek yok. Çünkü daha sonra suyla vesaire biz bu şeylerin düzeltmelerini yapacağız. Yanlış yerlerin düzeltmelerini yapacağız.
Bu arada bu benim ilk ses kaydım olduğu için, video üzerine ses kaydım olduğu için biraz yanlışlıklar olabilir, ığlar mığlar olabilir. Kusuruma bakmayın lütfen. Vazomuzun ilk hali hazır. Dediğim gibi elimize güzelce şekil veriyoruz. Beğenmediğimiz yerleri böyle yamulta yamulta işte birleştire devam ediyoruz. Şimdi mesela ben etrafının çok sivri olduğunu fark ettiğim için onları biraz içe doğru topluyorum. Çünkü ben vazonun tamamını yapıp onu ikiye bölmektense yarım vazo olarak yapmayı daha kolay buluyorum. O yüzden dışta sivri olan kısımları içe doğru onu ovalleştirerek getiriyorum. Elimdeki şeyde yardımcı oluyor bu alette, ama parmakla da yapılır, yani çok önemli değil. Burada hamurumuzu şekillendirmeye devam ediyoruz. Bu kısım en uzun alan kısım, en uzun vakit alan kısım. İçinize sinene kadar bu kısmı devam ettirmenizi tavsiye ederim. Burada ben biraz daha suyla hamur ekliyorum ve buna bir bombe vermeye çalışıyorum bu kısımda. Daha bombeli dursun, daha 3 boyutlu dursun istediğim için dışarı doğru bunu bir böyle göbekli bir hale getiriyorum. Hamurumu çok fazla suyla yoğurdum falan, bastırdım falan ya. O yüzden masama yapışıyor. Burada benim kullandığım bir yöntem var. Diş ipini alıyorum. Kullanmadığım bir diş ipini. Ve o diş ipini parmaklarıma sararak hemen hamurumun altından geçiriyorum. Gördünüz zaten. O şekilde daha kolay böyle yapıştığı yerden çıkarıyorum. Hani masama da çok, yani masamın böyle çok yapışkan bir yapısı da yok. O yüzden çok yapışıp kalmıyor. Ama yine de suyla ister istemez çok gevşiyor hamur masanın üzerinde. Tekrar burada incecik bir katman alıyorum ve onu tekrar hamurumun üzerine vazo şeklinde olacak şekilde ekliyorum. Bu da yine bir katman daha böyle bombeli bir şey veriyor ve vazomun üzerini daha pürüzsüz yapmamı sağlıyor. Bu tarz hobi ürünlerini Fransa'da bulmanız çok kolay. Hobi dükkanları var ve oradan alabilirsiniz. Ama dediğim gibi ya, evdeki malzemelerle de yapabilirsiniz. Yani havayla kuruyan kili aldıktan sonra diğer kalan her şey teferruat aslında. İlk başta yaparken evdeki malzemeleri alırsınız. Daha sonra işte bu işi beğendiyseniz falan filan yavaş yavaş malzemeleri toplarsınız. Daha profesyonele döndürebilirsiniz istiyorsanız. Burada yine içime sinene kadar yapmaya devam ediyorum. Bu kısım dediğim gibi çok zaman alıyor. Şöyle ki ben buraları çok kesmek istemedim. Çünkü anlaşılmayan nokta olabilir. Bir anda böyle hop başlangıçtan bambaşka bir şey çıkıyor ortaya. Hani insan ya ne ara yaptı bunu, ne oluyor falan oluyor. O yüzden ben buraları eklemek istedim. Kesmek istemedim. Ama siz isterseniz daha hızlı geçebilirsiniz. Ben yine hızlandırdım aslında videoyu ama yine de isterseniz buraları biraz daha es geçersiniz.
ipimle ayırdım. Bu sefer elime alıp elimde oval bir şekil vermeye çalışıyorum. Biraz simetrisi bazen bozuluyor. O çok vakit alabiliyor. Ama suyun yardımıyla elimden geldiğince ufak ufak tepelenmelere ya da böyle boğumlamalara takılmıyorum. Ne? Çünkü onu en sonunda zımparayla da biraz olsun düzeltebiliyorsunuz. O yüzden içinize sinene kadar devam edin. Ve ben biraz daha bu arada çok mükemmel olmamasını seviyorum. O bana biraz daha böyle el yapımı hissiyatını veriyor. O yüzden ben onu seviyorum. O yüzden bu kısımlara çok takılmıyorum. Bazen insanın eli yanlışlıkla çarpıyor bu arada. Bir şeyler kopabiliyor falan. O kısımlarda panik yapmayın. Çünkü fazladan suyunuz ve kiriniz olduğu sürece hepsini tahmin edebilirsiniz. Yani ekleyerek, suyla yumuşatarak vesaire. Burada ben ufak bir kalp eklemek istiyorum üzerine böyle vazomun. O yüzden kalp şekli yapmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi bu da çok kolay olmuyor mesela. Hani 2-3 kere deniyorum. Bunu da neden kesmiyorum? Çünkü gerçekten yani hemen her şey şak diye bir kerette olmuyor yani. İnsan bazen 3-5 kere uğraşıyor falan. Yani şimdi video editlerken evet izleyici sıkılmasın diye falan böyle kırpıyoruz, ediyoruz falan ama yani bir yandan da ya insanların hani güzel bir şeyin ortaya çıkması için herkesin uğraştığını görmesini istediğim için kırpmıyorum. Burada mesela 3 kere 4 kere falan denedim. En sonunda kalbe benzer bir şekil ortaya çıkıyor. Bunu da yine suyla böyle beğenmediğim yerlerini şeyliyorum, kırpıyorum gibi bir şey yani eritiyorum suyla. Daha böyle oval bir yapı oluyor. Bu arada bir şeyi yani seramik bir parça yani kil bir parçayı diğer kilin parçasına yapıştırmadan önce mutlaka suyla ıslatın. Suyla ikisinin arasını ıslatınca çünkü böyle kendiliğinden parçaymış gibi yapışıyor kurudukları zaman. Daha kolay oluyor, düşmüyor. Burada gördüğünüz üzere kalbi özenle ekliyorum. Yine kalp de mükemmel değil ama yine de tatlı duruyor. Sonucuna bence bayılacaksınız zaten. Burada ışıktan görünmediğini düşündüğüm için gölge yapmaya çalışıyorum. Görülüyor mu diye. Şimdi de mesela vazonun üst kısmına da boğum kısmına da bir böyle kurdele değil de bir böyle bir çizgi geçmek istiyorum. O böyle boğum kısmını belli etmek benim hoşuma gidiyor. Daha önceki vazomda da bunu yapmıştım. Daha önce ilk yaptığım vazoyu da Instagram ve TikTok hesaplarımda görebilirsiniz. YouTube'a da atmıştım. Orada da short videolarda görebilirsiniz. Şimdi onun için bir düz bir çizgi kesmeye çalışıyorum. Yani dediğim gibi evde olan her şeyi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani her şeye bir şey çıkar gözüyle bakabilirsiniz. Ben mesela öbür aleti hani düz çizgi olarak gördüğüm için hemen etrafından geçtim. Hani burada biraz daha yakalamak istediğim şey böyle simetrik bir görünüm. Yine parmaklarımla düzeltiyorum. Hop üzerine ekledim. Bakın gördüğünüz mesela koptu. Ne yapacağım? Suyla tekrar hop yapıştırdım. Zaten ıslaktı. Hemen yapışıyor. Yani bir şeyler olmazsa hemen panik olmayın. Direkt suyla, kille hop boşlukları doldurun. Bu kuruduktan sonra mesela hiç belli olmamıştı bu yaptığım bu eklemeler. Çizgi belirgin olsun diye böyle etrafından bir geçiyorum. Yani bence böyle daha bir vazo görüntüsü oluyor. Ben daha çok beğeniyorum.
Tekrar gölge oyunları, ışık oyunlarıyla size kalbi daha belirgin göstermeye çalışıyorum. Aslında çekerken görülmediğini düşünmüştüm ama çok da net gözüküyormuş aslında. O yüzden böyle bir gölge oluşturmaya çalıştım. Vazomun son olarak aşağısını daha bombeli yapmaya çalışıyorum. Son olarak biraz daha pürüzsüzleşsin diye suyla geçiyorum üzerinden, parmaklarımla pürüzlerini almaya çalışıyorum. Bu arada kille uğraştıkça, bakın yine gölgeyle size göstermeye çalışıyorum. Kille uğraştıkça bence biraz daha böyle eliniz alışıyor. Mesela ben bu ilk vazoyu önceki sefer 2 güne falan ancak bitirmiştim. Hatta belki daha fazla. Ama mesela ikinci yaptığımda hani 1-2 saat falan aldı bitirmesi. Çekim yaptığım için bir yandan sürekli kamerayı kontrol ettiğim için daha uzun sürdü. Ama sadece vazoya odaklansam daha kısa sürerdi. Şimdi yine bir aletim var. İnce böyle sivri böyle mızrak gibi. Onunla da vazonun içerisini oyuyorum. İçerisine oymamın sebebi de ben oraya çiçek eklemek istiyorum. İsterseniz canlı çiçekler ekleyebilirsiniz. Yani topladığınız küçük küçük canlı papatyaları ekleyebilirsiniz. İsterseniz de birazdan göreceğiniz gibi benim yapacağım gibi çiçek yapıp onu ekleyebilirsiniz. Devamlı o çiçek orada kalabilir. Bu şekilde ağzını iyice yuvarlayıp açmaya çalışıyorum. Aynı zamanda vazonun formunu da bozmamaya çalışıyorum. O yüzden elimde ya mesela başka ne olabilir? Bu alet dışında neyle açabilirsin? Yani kürdan bile aslında içine minik minik böyle hani yuvarlaya açabilirsiniz bu deliği. Sorun olmaz. Hani bir yandan da söylerken sürekli evde kullanabileceğiniz eşyaları düşünmek istiyorum ki hani malzeme yokluğu sizin motivasyonunuzu kırmasın diye. Gördüğünüz üzere bu şekilde güzelce içini açıyorum. Evet, yavaş yavaş içime sinmeye başlıyor şekli. Evinizde şiş varsa ya da tığ varsa onlarla da bu işlemi yapabilirsiniz. Yavaş yavaş açabilirsiniz. Evet, şimdi şekli içimize sindi. Tamam, okeyiz şekline. Fazlalıkları alıyorum yavaş yavaş. Bu kısımda çok hassas davranıyorum çünkü hem ıslak, kil hemen bozulmaya meyilli. O yüzden formunu bozmadan yapmaya çalışıyorum. Ağız kısmını da biraz düzelttikten sonra diğer aşamaya geçeceğiz umuyorum ki. Evet, vazomuz tam olarak içimize sindi. Ben sevdim. Siz de şu an kendi elinize yaptığınızı sevdiyseniz diğer aşamalara geçmeye hazırlanabiliriz. Bunu artık kurumaya bırakıyorum. Bu artık kuruyacak kendi kendine. Ben kaloriferin üzerine bıraktım. Kaloriferler açıktı. Hava soğuk. Burada hava inanılmaz soğuk. Dondurucu bir soğuk var. O yüzden hemen kurudu. Şimdi çiçeklerimi yapmak için yeni bir hamur alıyorum. Vazoyu şimdi kaloriferin üstüne bıraktık. O kurumaya kaldı oraya. Şimdi vazo için yeni bir hamur aldım. Küçük bir hamur parçası aldım. Onu yoğurup güzelce açıyorum. Şimdi bunu elimle açıyorum. Çünkü ince bir hamur olmasını istiyorum. Böyle düzleştirmek için yine deodorant spreyinin kabını kullandım. Ve burada şöyle ki bende olan çiçek kalıplarını kullandım. Yani kalıpları basarak çıkarttım. O yüzden çok kolay ve hızlı oldu. Ama siz de nasıl yapabilirsiniz? Yine dediğim gibi bilgisayardan hop çok beğendiğiniz çiçek kalıplarını çıkartıyorsunuz. Hamurun üzerine vazoda yaptığımız gibi hamurun üstüne yatırıyorsunuz. Çiçeğin etrafından geçtikten sonra kalıp çok kolay bir şekilde çıkıyor. Burada benim 2 farklı çiçek türüm var. Deneme amaçlı almıştım bu ikisini. Çok da beğendim açıkçası. Çok da kullanışlılar. Keşke daha fazla alsaymışım.
Ortasında da bu şey açma yeri var. Tohum yeri mi denir ona? Ne denir? Çiçeğin ortası nedir bilmiyorum. Ama o yuvarlak kısmı, hani papatyanın mesela sarı kısmı olur ya. Onun gibi o yeri vermek için de böyle minik bir çubuğu var. Onunla çok kolay o şekli verebiliyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi yine buraları da kesmedim. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü yani her şey o kadar hızlı ve kolay ve mükemmel olmuyor. Burada ben defalarca deniyorum. Bozulanları kenara atıyorum. Sonra tekrar deniyorum. Küçükler mesela bak olmadı. Olmadı yani. Olmadı. Kenara attım. Tekrar deniyorum. Yılmak yok. Yola devam. Bu sefer masadan yardım almaya çalışıyorum. Olmadı. Bunu da atıyorum. Vola. Hop, bir tane onun şeklini beğenmedim. Bak bir tane daha deniyorum. Sonra bir tane daha deniyorum. Denemeye devam ediyorsunuz. Çünkü sonra fark ediyorum ki bu iki küçük aynıymış. Ben onları farklı sanıyordum. Bu sefer farklı bir yöntem deniyorum. Hani direkt hamurdan çıkarmıyorum da hamuru onun kestiğim çiçeklerin üstünden alıyorum. Daha kolay oluyor. Yine böyle çiçeklere kendi elimle beğenmediğim yerleri düzelterek şekil vermeye çalışıyorum. Küçüklere dokunamıyorum. Çok ıslaklardı. Yerden alması çok zordu. O aşamada biraz dikkat edebilirsiniz. Küçük çiçekler biraz zorlayıcı olabiliyor. Bu ortadaki delikleri çok büyük bulduğum için biraz elimle bastırıyorum. Bakın gördünüz mü? 4. çiçeği de yine attım. Çünkü beğenmedim. Olmadı yani. Hemen öyle bir kere de şak diye her şey olmaz. Diş ipiyle yine hop alıyorum. Çıkarıyorum. Bu diş ipi var ya, bunu ben kendim keşfettim. Daha benim aklıma geldi. Bilmiyorum. Bir yerde gördüm de oradan mı influence oldum bilmiyorum ama bence benim aklıma kendim geldi. Ve inanılmaz kolaylaştırıyor. Çok çok kolaylaştırıyor yani. Masadan kil yapmaya başlayınca göreceksiniz, insanın en çok çıldıran şey masaya yapışması. Burada da çiçekleri biraz böyle bastırarak hani şey yapıyorum. İçine çöktürüyorum ki biraz daha böyle hani dümdüz çiçek olmasınlar da biraz daha böyle havaya kalkık olsun yaprakları diye. Bu şekilde bırakıyorum. Şimdi bunlar da yine kaloriferin üstüne kurumaya gidiyorlar. Bye bye. Şimdi tekrar aldık kilimizi. Burası da hem kolay görünen hem de insanı biraz sinir eden bir kısım. Dal yapacağız. Bu çiçekleri birkaç dal yapacağız. Havada tutabilmek için. Gördüğünüz gibi zaten incelttikçe hemen kopuyor kil. Bu şekilde inceltiyorum. Gelişi güzel inceltiyorum. Burada herhangi bir simetri aramıyorum. Herhangi bir güzellik aramıyorum. Tek kıstasım şöyle ki vazonun içine girebiliyor olması. Yani en sonda benim bu oluşturduğum demetin en sonu, demetin en kalın yeri, başı, buketin ucu vazonun içine girebiliyor olmalı. Onun dışında dalları, sapları falan nasıl geldiğini tamamen gelişi güzel yapıyorum. Burada da göreceksiniz. Yan yana getiriyorum ve yamuk yumuk birleştiriyorum. Böyle daha doğal bir dal görünümü verebilmek için. Burada yine zorlandığım kısımlar oluyor çünkü çok ince olduğu için mesela bak dokunuyorsun kopuyor. Mesela koptu ya, hani ben onu koparmak için yapmadım. Koptu, ben dedim ki ulan tamam koptuysan mecbur ben bunu bu şekilde buraya yapıştıracağım o zaman. Bu da böyle kısa bir dal olsun deyip gelişi güzel hareket ediyorum. Şöyle tek tek dalları kurutursanız daha sonra vazonun içine sığmada sorun yaşayabilirsiniz. O yüzden ben dalların üst kısmını ayrı tuttum. Çiçekleri rahat yapıştırabilmek için. Ama mesela en alt kısmını birleştiriyorum ki tek bir çubuk olsun ve ben o tek çubuğu sadece direkt vazodan geçirebileyim diye yapıyorum yani. Burada yine gelişi güzel elimle şekil veriyorum. Bak koptu mesela, takılmıyorum ya. Koptu, gittiyse gitti yani. Hani yapmıyorum. Moralimi bozmuyorum. Böyle gelişi güzel bir şey bıraktık. O da kurumaya gitti. Vazomuz kurudu. Birkaç saat sonra kurumuştu kalorifer üstünde. Zaten çiçeklerle dallar da minicik. Onlar da kurudu. Biz bunları şimdi boyamaya geçeceğiz. Yok, önce zımparaymış, pardon. Bir yandan izleyip bir yandan ses yapıyorum da. Bir de mesela ilk izleyişimde direkt ses
kaydediyorum ki böyle hani ilk aklıma gelen şeyler tepkiler olsun diye. O yüzden arada ığlar mığlar çok olabilir. Kusuruma bakmayın. Burada zımparalıyorum. Ben zımpara bölümünden çok sıkılıyorum. Ama çok da işe yarayan bir bölüm. Biraz etrafı kirletiyor. O konuda uyarayım sizi. Islak bir bez olsun yakınınızda. Düşenleri direkt ıslak bezle almanızı tavsiye ederim. Bu kısımları hızlı geçeceğim ya. Bu kısımlar sıkıcı. Direkt dümdüz zımparalayacağız. Zaten zımparada çok özel bir mesele yok. Dikkatli bastırmadan ince bir zımparayla vazonuzun beğenmediğiniz kısımları, yamuk gördüğünüz, pürüzlü gördüğünüz kısımları pürüzsüzleştiriyorsunuz. Bu da boya kısmında yardımcı oluyor. Daha temiz bir görüntü sağlıyor. Bak mesela dallara yapmadım. Niye? Dalların ihtiyacı yok. Zaten çok kırılgan. Dokunsam parçalanabilir. O yüzden ona hiç dokunmadım. Çiçekler biraz zorladım. Çünkü çiçeklerin yaprak araları biraz kılçıklı kurumuştu. Onlar biraz zorladı. Yine çiçekleri de böyle geçmek için geçiyorum şu an. Sıkıldım zımparadan. Geçmek için geçiyorum. Ama küçükleri hiç dokunduruyorum resmen yani. Hiç bir şey yapmıyorum. Tamam, geçtik. Bitti. Zımpara bölümümüz de bu şekilde bitmiş oldu. Daha sonra böyle fırçayla bir tozunu alırsanız iyi olur. Tozlar yapışmaz, boyaya yapışmaz. Şimdi geldik boyama kısmına. Boyama kısmı hem tatlı hem biraz can sıkıcı. Neden? Çünkü benim boyalarımın kalitesinden mi bilmiyorum ama mesela 3-5 kat boya atmam gerekiyor. Ben yapraklarda ve çiçeklerde farklı bir boyama tekniği kullanıyorum. Şöyle ki fırçamı bolca su alıyorum. Bir damla boyaya daldırıyorum ve suyun kile renk vermesine bırakıyorum olayı. Yani bolca suyumu fırçama aldım. Bir damla boyama damlattım ve kalan neyse o su kilin üzerinde nasıl sızıyorsa o şekilde renk vermesini seviyorum. Yani çok canlı olunca o kadar hoşuma gitmiyor. Böyle daha tatlı geliyor bana. Biraz daha soluk renkler. Evet, boya işlemimizi burada da bitirdik. Gördüğünüz gibi alacalı renkleri var çiçeklerin. Şimdi dalları yine yeşili gelişi güzel boyuyorum. Onun da yine böyle çok kalıp bir boya olmasını istemiyorum. Biraz daha böyle alacalı, alttan beyazını da açık renk bırakacağı şekilde boyamak istiyorum. Yani böyle daha hoş geliyor bana. Tabii ilerleyen zamanlarda belki değişip gelişebilirim ama şu an için böyle beğeniyorum. Siz bu kısmı, boya kısmını tamamen zevkinize göre nasıl beğeniyorsanız, nasıl hoşunuza gidiyorsa, nasıl dekorunuza uyuyorsa öyle yapabilirsiniz. Dolabınızda zaten önceden magnetler varsa mesela onların rengine uygun çiçekler seçebilirsiniz. Yani çiçek rengi seçebilirsiniz vesaire. Ona göre bir şey yakalayabilirsiniz. Şimdi benim en sevdiğim kısma geldik. Epoksi kısmı. Ben son zamanlarda Instagram'da deli gibi böyle kil yapan hanımefendiler görüyorum ve en sonunda vernikledikten sonra ya müthiş görünüyor killeri. Sürekli diyordum ki ya bunu nasıl yapıyor, nasıl bu kadar parlak? Çünkü bende de kil var, vernik var. Yapıyorum ama benimkiler böyle olmuyor diyordum. Sonra birkaç kişi açık anlatıyordu işte. Bir baktım bunlar meğersem UV ışınında kuruyan bu reçine mi? Bu epoksi için kullanılan bu sıvıyı kullanıyorlarmış. Yine yorumlar videonun açıklama kısmına ekleyeceğim ben malzemeleri. Bunu böyle döktüm gördüğünüz üzere. Bu arada kesinlikle eldiven kullanın, maske kullanın. Çünkü biraz kötü kokuyor. Ve ellere de yapışınca biraz zor çıkıyor. Zaten bir kere fırçayı bunun için kullandınız mı o fırçayı bir daha kullanamazsınız. Evet, burada epoksimize devam ediyoruz. Evet, burada epoksimize devam ediyoruz. Ben bu yöntemi keşfettiğimden beri daha fazla kil yapmak istiyorum. Çünkü sonu çok güzel oluyor. Hem bu resine killerin kusurlarını saklıyor. Hem daha parlak gösteriyor hem daha sağlam yapıyor. O açıdan ben bayağı beğendim. Bu şekilde ekliyorum. Küçük çiçekler çıldırtacak derecede sinir bozucu oluyor. Aslında var ya kullanmadığım bir cımbızı alıp o cımbızla tutup o şekilde yapmam lazımdı ama ben burada savaşmayı seçtim.
Evet, şimdi malzemelerimizi bol bol kullandık. Üzerine bol bol ekledim. Siz çok bol kullanmayın ama ben biraz abartıp bol kullanmıştım. Bu arada mutlaka altına kullanmadığınız bir karton vesaire bir şey koyun. Çünkü epoksi kuruduğu yerde kalıyor, bir daha çıkmıyor bu sıvı. Evet, şimdi minicik bir bu UV led lambası nail art için kullanılanın aynısı. Onu böyle bir dakika ile 4 dakika arasında beklettiğinizde genelde kurumuş oluyor. Ben emin olmak için 5-6 dakika bekletiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi parlak parlak hepsi hazır oldu. Birazdan daha net göreceksiniz. Şimdi tutkalla birlikte çiçekleri dallara sağlam olması açısından yapıştırıyorum. Bir dahakine silikonla yapacağım ama sıcak silikonla. Çünkü tutkalın kuruması biraz vakit alıyor. Çiçekler de küçük olduğu için sürekli düşüp durdular. Acayip canım sıktı yani. Burada evet yapıştırmaya çalışıyorum. Bak sürekli mesela düzeltme eğilimindeyim. Bol bol sürüyorum. Ama bu tutkal hemen kurumuyor. Ya hemen kuruyan bir tutkal almalıyım ya da sıcak silikonla tertemiz bu işi halletmeliyim diye düşünüyorum. Bir dahakine sıcak silikon kullanacağım. Çünkü bu kadar bekleyemiyorum yani canım sıkılıyor. Bak mesela fırlıyor. Bak düştü hepsi, gördün mü? Burada var ya gerçekten sinir krizleri geçirdim yani. Tekrar yapıştırıyorum. Bak cımbız ya. Cımbız varsa elinizde bir cımbız. Cımbızla tek tek çiçekleri alıp yerleştirin. Bir tane çiçeğim açıkta kaldı. Ah biri daha düştü. Mesela bak hemen dizaynı değiştirdim artık. Yıldım ve karar değiştirip iki çiçeği egal ettim. Tamam, bu şekilde bekliyorum kurumalarını. Bak bunu da bir üstüne yerleştireyim kafasına giriyorum. Bir daha tutkal, biraz daha. Elime yapışıyor ama dala yapışmıyor aslında. Çok güzel oldu. Burada bak hala oynuyor, gördünüz mü? Bak gördünüz mü? Elime yapıştırdığı an düşüyor, dökülüyor falan. O aşamaya çok dikkat etmeniz lazım. O yüzden ya güçlü bir yapıştırıcınız olsun ya sıcak silikon olsun. Bu kısım biraz hassas oluyor. Yani çünkü ya sonuçta küçük bir şey yapıyorsunuz, anladın mı? O yüzden biraz zorlaması normal aslında. Burada size göstermek için sabırsızlanıyorum. O yüzden kurumasını beklemeden şey yapmaya çalışıyorum. Olmayacağını görünce bırakıyorum ama bırakınca da düşürüp bozuyorum. Kurumaya bırakmaya karar veriyorum burada. Şimdi çiçekler kururken de bir yandan mıknatısımı alıyorum. Ben bunu bu şekilde aldım. Bak gördünüz mü? Arkasını boyamadım mesela. Niye? Çünkü sabredemedim. Bu videoyu bitirmek istedim hemen. Ama dilerseniz, rahatsız oluyorsanız arkasını da boyayabilirsiniz. Ben mıknatısımı bu şekilde yapıştırdım. Sonunda elinizde böyle bir şey olması gerekiyor. Size tavsiyem
varsa yazabilirsiniz. Bu şekilde geliştirebilirim ben de kanalımı. Şimdilik o zaman hepinize hoşça kalın diyorum. Haftaya görüşmek üzere ya da 2 gün sonra eğer sabrım dayanmazsa ya da ben size haber veririm Instagram'dan. Görüşmek üzere.